Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte lale çantayı çıt çıt yapacağız. Bunun nasıl yapıldığını size kolay bir şekilde göstereceğim. Şöyle nasıl olduğunu da göstereyim. Çıt çıtımı ben bu şekilde yapıyorum. Böyle. Farkındaysanız alt kısmı çok güzel dümdüz. Üst kısmı da lale çantanın modeline uygun bir şekilde oval geliyor. Bunu nasıl yaptığımı size ayrıntılı bir şekilde anlattım. Hazırsanız başlayalım. İlk önce zincir çekmekle başlıyorum. Genişliğimiz için kilit zincirimi oluşturuyorum. Zincirimi oluşturdum. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. Bunları bol çekmeyin. Bol çekerseniz çok hoş gözükmez. O yüzden yani orta sıklıkta çekebilirsiniz. 6 zincirimi genişliğim için çekiyorum. Şu an 6 zincirimi çektim. Ekstra olarak da dönüşüm için bir tane çekiyorum. Şimdi gördüğünüz zincirlerin şöyle arka kısımlarında çizgiler var. Bunlar tek tek. Bunlardan en sonuncuya değil, yani buna değil, onun yanındakine batacağız. Tam olarak şu noktaya batacağız. Şöyle göstereyim. Burası önüydü. Arka kısmında tam olarak bu nokta. Birinci zincirimin başına atlayacağım. Arkaya çevirdim. Şöyle ikincisinin arkasından içeri girip ilmek çıkartıyorum. Şu an tığımda 2 tane ilmeğim var. İkisini birlikte ördüm. Şu an bir tane sık iğne yapmış oldum. Yanındakine giriyorum. 2 tane ilmeğim var. İkisini birlikte örüyorum ve ikinci sık iğnemi yapmış oldum. Bu şekilde en sona kadar gidiyoruz. Yine battım. İlmek çıkarttım. İkisini birlikte ördüm. Batıyorum. İlmek çıkarttım. İkisini birlikte ördüm. Böyle toplamda 6 tane sık iğnemiz olacak. En sonuncuya da batıp sık iğnemi yapıyorum. Şöyle elimle düzeltip göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Üst sıraya çıkarken bir tane fazladan zincir çekiyorum. Zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Şimdi gördüğünüz birinci boşluktan itibaren batarak en sonuncu boşluğa kadar toplam 6 tane yine sık iğne yapmış olacağım. Şimdi birinci boşluktan giriyorum. Girdim. İlmek çıkarttım. İkisini birlikte örüyorum ve birinci sık iğnemi yapmış oldum. İkinci direkt tepelerine yapıyorum. İkincisinden girdim. İlmek çıkartıp sık iğne yapıyorum. Şu an ikincisini yapmış olduk. Üçüncüsünü de aynı şekilde yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuma kadar tekrar geliyorum. Böyle 3 sıra halinde öreceğiz. 3 sıradan sonra artık 4. sırada tam olarak lale çantaya oturması için gerekli şeklini vereceğiz. Toplamda 6 tane yine sık iğne yaptıktan sonra bakın sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane oldu. Dönüşüme geldim. Dönüşüm için yine fazladan bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Birinciden batarak girdim. Sık iğne yaptım. İkinciye batarak girdim. Sık iğne yaptım. Bu şekilde yine son sıraya kadar geliyoruz. Şöyle son sırama da battım. Bu şekilde 3 sıra halinde ördük. Artık bazı yerlerini uzun, bazı yerlerini kısa yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Şimdi başlangıçta ilk önce 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. 2 zincirimi çektim. Şimdi örgümü çeviriyorum. Ve gördüğüm ilk boşluğa yine şurada
başağın direkt tepesine gireceğim. İçine gireceğim. İpimi tığıma doladım. Buraya girip ikili trabzan yapıyorum. 3 ilmeğim var. İkisini birlikte örüyorum ve kalan ikisini birlikte örüyorum. Şu an ikili trabzanımı yapmış oldum. Onun yanına tekli trabzan yapacağız. Tığıma ipimi doluyorum. Buraya girip ilmek çıkartıyorum. Şu an 3 tane ilmeğim var. Üçünü de birlikte öreceğim. Üçünü tek seferde çıkıyorum. Bu şekilde bir tekli trabzan yapmış olduk. Bunun yanına sık iğne yapacağız 2 tane. Şimdi sıradakine direkt girip dolamadan giriyorum. İlmek çıkarttım ve ikisini birlikte örüyorum. Şu an sık iğnemi yaptım tekrardan. Onun yanındakine giriyorum. İlmek çıkarttım ve tekrar sık iğne ördüm. Şimdi buradaki tekrarı yapacağız. Yani geri kalanını buraya uyarlı bir şekilde yapacağız. Doladım. Şimdi tekli trabzan zamanı. Giriyorum sıradakine. İlmek çıkartıp 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte örüyorum. Tekrardan doladım. Burası biraz daha farklı oluyor son sıramız. Dolayıp buraya batıyorum. İlmek çıkarttım. İlk önce ikisini birlikte örüp geri kalanını bekleteceğim. Bunu bekletiyorum. Dolayıp tekrardan aynı yere girip ilmek çıkartıyorum. Şu an 4 tane var. İkisini birlikte örüyorum. 3 tane kaldı. Geri kalan üçünü birlikte örüyorum. Ve bu şekilde sonuncu trabzanımızı da yapmış olduk. Şöyle biraz süreyi uzatacağım. Daha rahat görmeniz için. En son sıramızda bu şekilde yapmış olduk. Farkındaysanız şu çukur görünümünü aldı ve lale çantanın da ortası çukur olduğu için bu şekilde buraya tam oturacak. Güzel olması için böyle yaptık. Şimdi bir dikme payı ayırarak ve bundan 2 tane yapacaksınız. Bir tane daha yapın. Dikme payı ayırarak şöyle direkt kesiyorum. Kestikten sonra ipimi direkt böyle çıkartıyorum. Şöyle arkasında kalan bir ipim vardı. Bunu öncesinde gizlemem gerekiyor. Böyle boşluklardan girip ilk önce iğnemi geçiriyorum. Ben bu ip kısa olduğu için rahat geçmesi açısından iğnem boşken şöyle birazcık ilerletiyorum. Yarısına kadar ilerlettikten sonra bu şekilde bunu iğneme takıyorum. Ve şöyle iğnemi direkt geçiriyorum. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi kalan ipimi buradan kesiyorum. Dümdüz bir görüntüsü oldu. Benim bu çantam için şöyle geçmeli çıt çıtlarım var. Bunların arkasını eğiyorsunuz. O şekilde takılıyor. Bunlar çok daha rahat. Şöyle bir tanesini alıp zaten ortada gördüğünüz gibi bir tane boşluk var. Tam ortaya gelecek şekilde takmam gerekiyor. Şöyle ortaya gelecek şekilde bunu takmaya çalışıyorum. Bakın tam ortalamalı oldu. Arkasından baktığımda da böyle. Şimdi burayı elimle birazcık eziyorum. Daha temiz bir şekilde oturması için. Sonra bu şekilde bir tane karga burnum var. Bunları bir şeyleri eğerken çok rahat kullanabiliyorsunuz. Direkt şöyle tutup bununla bunu eğiyorum. Eğdikten sonra ucuyla böyle iyice aşağıya doğru bastırın. Hiçbir şekilde çıkmasın. Zaten bunun çıkması biraz zor. Bu şekilde diğerini de eğiyorum. Birazını eğdikten sonra geri kalanını bastırıyorum. İyice bastırdıktan sonra zaten oturmuş oluyor. Bakın çıt çıtımızı şu an bitirmiş olduk. Bunu şimdi monte edelim. Çıt çıtımı monte etmek için şöyle bir tane benim etamin iğnem var. Bununla birlikte yapacağım. İpimden iğnemi geçiriyorum. Çantamın içini açtığımda
Direkt şu an iç kısmı ekrana bakıyor çantanın. Birazcık kamerayı da uzaklaştırayım. Zaten biz bunu 6 sıra halinde yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane olduğu için buradan da saydığımızda 1, 2, 3, 4, 3, 4 şu ortadaki oluyor. 5, 6. Bu sıra bandında bunu dikeceğiz. Direkt 1, 2, 3. Ortadan saydığımda kenara doğru üçüncüden giriyorum. Tam olarak şöyle girdim. Elinizi de böyle tutarsanız karşılıklı daha iyi olacaktır. Sonra hemen onun yanındakinden giriyorum. Ve burada da ikinciye batıyorum direkt. Şöyle tepesinden giriyorum. Bunu güzelce çekiştirdim. Sonra aynı yere biraz daha sağlam olması açısından tekrardan giriyorum. Şöyle hemen onun yanından çıkıyorum. Bunu zaten bunun da belli bir kuralı yok. Nasıl güzel olacaksa, gözünüze nasıl güzel gelecekse bunu o şekilde dikebilirsiniz. Hemen onun yanındakinden giriyorum. Bu şekilde ileriye doğru ilerleyelim. Dikimimi de bitirmiş oldum. Şimdi bunu aşağıya doğru geçirip taşıyorum. Bakın bu şekilde oldu. Buradan da bunu burada düğüm yapacağız. Herhangi bir şekilde çıkma olmasın diye, bir yerden gözükmesin diye bunu buraya düğüm yapıyorum. Düğümümü yaptım. Şimdi ipimi buralardan geçirip düzgün olacak şekilde geçirin. Gözünüze nasıl güzel geliyorsa o şekilde geçirin. Alt kısımlarından geçiriyorum. İyice geçirdim. Buradan da geçirdikten sonra artık kesme vakti geldi. Bunu buradan kesiyorum. Çıt çıtımız bu şekilde oldu. Farkındaysanız çok güzel gözüküyor. Açtığınızda direkt böyle gözüküyor. Arkadan da gözükmüyor herhangi bir şekilde. Şimdi ikisinin bitmiş halini size göstereyim. İkisi bu şekilde oldu. Bakın çok da sağlam, çok da güzel bir şekilde oluyor. Siz de bu taktikle bütün lale çantalarınıza çıt çıt dikebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok güzel taktiksel videolar gelecek. Bunlar için takipte kalın. Abone olduktan sonra da oradaki zil tuşuna basmayı unutmayın. Eğer istediğiniz çanta modelleri varsa ya da yapıp bitirdiğiniz çantalar varsa bunları Instagram adresimden benimle paylaşmayı unutmayın. Ekranda Instagram adresimi bırakıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.